Bu videoda neden diş etiniz kanıyor? Bunun cevabını öğreneceksiniz. Çünkü sağlıklı diş eti asla kanamaz. Tabii ki videoda sadece kanamanın nedenini değil, bu işi kökten çözebilmek için neler yapmanız lazım, özellikle de evde neler yapılması lazım adım adım anlatacağım. Önceki videoların yorumlarında bizden en çok anlatmamızı istediğiniz konu diş eti kanaması. Eğer sizin de merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum yazmaktan, soru sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz ve cevaplıyoruz. Son olarak videoya geçmeden önce aşağıdan beğen butonuna basıp bir de abone olursanız bizim ekip için harika bir motivasyon olur. Gelelim artık diş eti kanamasına. 4 ana maddede tüm olayı anlatacağım. İlk nedenimiz C vitamini eksikliği. C vitamini vücudumuzun kolajen dediğimiz bir yapıyı oluşturmasını sağlayan çok önemli bir vitamin. Peki bu kolajen neden önemli? Kolajen diş etlerinin sağlıklı ve sıkı olmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca C vitamini eksikliğinde zaten hepimiz bağışıklık sistemimizin zayıfladığını biliyoruz. Bağışıklık sistemi zayıflayınca ne oluyor? Diş etlerimizde iltihaplanıyor, kanıyor, şişiyor, hatta çekilebiliyor bile. Bu işin çözümü çok basit. C vitamini eksikliğiniz varsa C vitamininden yüksek besinler tüketeceksiniz. Akla ilk meyveler geliyor biliyorum ama aslında biber, işte kırmızı yeşil biber, brokoli, hatta yeşil yapraklı sebzelerin içerisinde de tonla C vitamini var. Bu da benden minik bir tüyo olsun diyorum ve ikinci maddeye geçiyorum. İkinci sebebimiz çok sert diş fırçalama. Ne kadar diş fırçalamanızı sevsek de bunu da çok sert, çok hızlı yapmayın. Eğer dişlerinizi çok sert, hızlı fırçalarsanız bu fırçalama şekli diş etlerinize zarar verecektir. Kanamalarına, yıpranmalarına sebep olacaktır. Bu işin çözümünde 2 tane öneride bulunacağım. Birincisi, kesinlikle çok sert bir diş fırçası kullanmayın. Bakın dikkat, yumuşak diş fırçası kullanın demiyorum. Çok sert kullanmayın. Dişlerinizde ciddi bir iltihap ya da ciddi bir diş eti hastalığı yoksa en güzeli gidip orta sertlik dediğimiz klasik diş fırçalarından kullanabilirsiniz. Çok yumuşak da çok iyi değil, çok sert de çok iyi değil. Ekstra bir durum yoksa orta sertlik diyorum. İkinci önerim de doğru teknikte ve doğru sürede diş fırçalama. Şimdi bu biraz daha özel, biraz daha ayrıntılı bir konu. Buna başka bir video ayırmak istiyorum. Eğer bu videonun geldiğinden haberdar olmak istiyorsanız ne yapmanızı istediğimi biliyorsunuz artık. Söylemeyeceğim. Üçüncü nedenimiz hastalıklar ve hormonal durumlar. Şimdi burada çok eğlenceli bir soru sormak istiyorum. İsterseniz hatta videoyu durdurup cevabı düşünebilirsiniz bile. Bir insanın en çok hormonal değişiklikleri yaşadığı dönemlerden biri hangisidir? Cevap hamilelik dönemi. Hamilelik dönemindeki ciddi hormon artışı diş etlerinin çok daha hassas ve çok daha duyarlı hale gelmesine sebep oluyor. Minik bile bir sıkıntı varsa hemen iltihaplanmaya ve kanamaya başlıyor. O yüzden hamilelik döneminde iyi ağız bakımını ve düzenli doktor kontrollerini asla aksatmayın. Hastalıklar konusuna gelecek olursam diş eti kanaması birçok hastalıkla ilişkili olabiliyor. Bazen hatta hastalığın mesajını da verebiliyor. Bunların hepsine tek tek giremiyorum ama başta şeker hastalığı olmak üzere hepsini videonun açıklamasına bir liste şeklinde belirteceğim. Orayı inceleyebilirsiniz. Gene ekstra sormak istediğiniz varsa yorumlara yazmaktan çekinmeyin, cevaplayacağım, söz veriyorum. Gelelim 4. maddeye. En yaygın sebep, en kritik madde plak ve bakteri. Bu plak dediğimiz şey ağızda sürekli oluşan, dişlerin yüzeylerine biriken ince yapışkan bir tabaka. Şimdi bu plağın içerisinde neler var bunu duymaya hazır olun. Bu plağın içerisinde yediğimiz yemekler, tükürüğümüz ve bakterilerin artıkları var. Kulağa çok kötü geldiğini biliyorum. İşte tam bu yüzden bu plağın dişlerimizin üzerinde birikmesine izin veremeyiz. Bu plak dişten o kadar kolay ayrılan, temizlenmesi o kadar kolay bir şey ki tahmin edin nasıl temizleniyor. Tek yapmanız gereken günde en az 2 kere dişlerinizi fırçalamak. Hepsi bu. Ama eğer bu fırçalama işini yapmazsanız plak durmadan birikerek sertleşecek ve tahmin edin işin sonunda neye dönüşecek? Büyük ihtimalle doğru bildiğiniz, herkesin çok aşina olduğu diş taşlarına. İşte iş buralara gelirse hem diş etleri iltihaplanarak kanamalı hale gelir hem de artık bunlardan kurtulmak için sadece fırçalama da yetmez. Sırf bunun için diş doktoruna gitmeniz gerekir. Videonun başında çok net bir cümle kurmuştum. Sağlıklı diş eti asla kanamaz. O yüzden diş etlerinizde bir kanama varsa bu bir problemin göstergesi ve büyük ihtimalle sebep bu 4 sebepten biri.
Ama tüm sebeplerle ilişkili olan kısım kesinlikle dördüncü neden. Diş eti kanamasının en büyük nedeni yetersiz bakım ve birikmiş diş taşları oluyor. Eğer siz de bir ömür boyunca sağlıklı diş etlerine sahip olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken günde en az 2 kere dişlerinizi fırçalamak, bir de kanalımıza abone olmak. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.